Sailing Mia'dan herkese merhaba. Bu bölümde çocukluk arkadaşlarımız bizi Hisarönü'nde ziyaret ediyor. Sonrasında Bencik Koyun'da The Kayık kanalından Yiğit Kaptan ile buluşuyoruz. Çarpışan botlar oynuyor, bir hava yolları pilotunun denizciliğe başlangıç öyküsünü dinliyoruz. Merhaba. Genelde denizden size merhaba diyoruz ama bu sefer farklı bir yerdeyiz. Neredeyiz Tuna? Arkadaşlarımız Hisarönü'nde ev kiraladılar. Onların yanına geldik şimdi. Ve size bu güzel evi gösterelim. Ev çünkü denizin içinde bir ev. Biraz da içeriden de manzarayı paylaşacağız. Şimdi çok rüzgar sesi var. Sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum. Biz de gidip merhaba diyelim çünkü onları çok özledik. Arkadaşları bulduk. Yazlığı bulduk. Okeyi bulduk. Bilin bakalım ne yapıyoruz? Okey oynuyoruz. Geldi dördüncü. Buyurunuz dördüncü. Kime baktın ya? Vallahi baktın ya. Sana baksa ben sana bakıyorum. Sana bak 2 tane çift okey koymuştum buraya. Siyah 4. Evet gençler. Okey oynamak ciddiyet ister arkadaşlar. Kısa mı olsun? Tam kuzeye çıkıyoruz. Şu an baktığımızda Misafirlerimiz karşı kuzey. Hava buradan böyle patlıyor, dümdüz giriyor. Hiçbir Teknemizin en küçük kaptanı. Annesi nasıl? Oğlun kaptan yetişiyor. Peki kısırım nasıl olmuş? Gerçekten. Tarifini vereyim mi blogda? Evet ya. Ne kadar kalmış? Beğenen çıktı. Göreyim ben. İmbikü'nden demirimizi aldık. Şimdi Zakkum'a geri dönüyoruz. Evet, herkesin keyfi yerinde şu an. Fırat, teknemiz Love Boat'a dönmedi mi? Evet ya. Her yerde çiftler. Buraya kaptan gir burada müziği, aşk müziğine. Telif yer miyiz bilmiyorum ama bir aşk müziği gir. Çek bu sahneyi. Ne 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 ne. It's not my fault. You've been lying, saying that I took away your peace. Drowning by yourself, now you wanna blame me. Evet, güzel bir günlük bir tur yaptık. Herkesin keyfi yerinde. Buranın kısırları
Gayet güzel iş yaptı. Afiyet olsun. Çok eski çocukluk arkadaşlarımız gelsin. Ne yapalım yani? Güzel bir gün geçirmek kaçınılmazdı. Efendim? YouTube'a bir şey söyler misin Alp? Seylik Mia için bir şeyler söyle. Mia'ya abone olmayı. It must be crazy. I've been thinking lately. Merhaba. Biz döndük, iskelemize bağlandık. Ondan sonra herkes Zakkum'a yemeğe gitti. Biz de biraz tekneyi toparladık. İşte Mia ile ilgilendik falan filan derken. Şimdi biz de Zakkum'a herkesin yanına gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz hep birlikte. Bugün son akşamımız. Sonra onlar İzmir'e geri dönecekler. Böyle tekrar restorandan görüşürüz o zaman. Nasılsınız gençler? Her şey yolunda mı? Her şey süper. Yemekleri söyledik, içecekleri söyledik, bekliyoruz. Çok güzel diyorlardı. Biz de ilk defa geldik. Biz bir deneyelim dedik burayı. Sailing Mia diye bir YouTube kanalı vardı. Orada gördük. Buraya da tavsiye ettiler. Geldik. Güzelmiş. Bakalım. İnşallah herkes memnun kalır. Bakalım. Şanslı şirin olursak belki şeyi de görürüz. Tuna Kaptan'ı da görürüz. Kendini gösteriyor. What do I have to do to make you Evet gençler, keyifler nasıl? Hadi bakalım. Hop. Güm. Hadi bakalım. Şerefinize. walk out that door? No, yeah. Evet dostlar, şu an Bencik'teyiz. Az önce geldik. Tuna'nın ufak bir sorunu var. Teknemizde kromlardan sorumlu devlet bakanı kendisi. İş bölümümüzde Tuna bizim kromlarımızın böyle parlak kalmasını sağlıyor. Fakat bu kolay bir iş değil. Geçtiğimiz günlerde olan fırtına dolayısıyla ne oldu Tuna, anlat bize. Ya ben şöyle daha bir ay önce falan parlatmıştım kromları. Bir ay sonra bakıyorum kromlar inanılmaz kötü derecede paslanmışlar tekrar. Fırat göstersin şimdi size. Bir ayda böyle bir manzarayla karşılaşmak hiç hoşuma gitmedi. Ve geçen sefer farklı bir malzemeyle parlatmıştım kromları. Belki o da şey yapmamış olabilir. Parlatmış ama güzel koruyamamış olabilir. Evet, videoda şimdi çok net belli olmuyor ama şimdi alt kısımda bir uygulama yaptık. Bu yeni kullandığımız bir ürün. Kötü olan yerler yakından tekrar göstereyim. Umarım net gözüküyordur videoda. Biraz galiba ışığı açacağım. Evet. Şöyle arkadan devamlı gelen serpintiler burada kuruduğu için tuzlu sular. Bu sonradan yaptığımız güneş panellerinin kromları bir hayli kötü durumda. Şimdi Tuna size bunu nasıl geçirdiğimizi göstersin. Çünkü evet, gerçek olmak için fazla iyi. Şöyle bir ürünle karşılaştık. İlk defa kullanıyorum ben de. Ürünün ismi Star Clean ve krom temizlemek ve parlatmak için kullanılıyor. Tek adımda temizleme yaptığını iddia ediyor. Hiç güç harcamadan ıslak bir süngere ürünü uygulayın diyor. Islak bir süngere ürünü uyguladım. Şimdi ürünü şurada deniyorum. Böyle sürüyorum. Normalde krom polişte burada bayağı bir çalışma yapmak lazım. Ya benim burada kromları parlatırken canım çıkıyor. Bayağı bir bastırmam gerekiyor. Ondan sonra güç harcamam gerekiyor. Şimdi hiç güç harcamadım. Süngeri sadece kroma sürtüyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Gerçekten hiç güç harcamıyorum. Evet. Arka tarafta olduğu için ne yaptığımı da tam göremiyorum. Kör testi oldu bu. Evet. O bölgeyi sil bakalım Tuna, nasıl oldu bir görelim. Hemen en pasta olan yer orasıydı. Oldu mu bilmiyorum. Oldu. Sen görüyorsun. Şu an ürünü uygulayın, sonra da kuru bir bezle silin diyor. İyi yaptığın kısım şu an pırıl pırıl oldu. Gerçekten. Bakabilirsin istersen. Yani görmeden çalıştığı için altta kaçırdığın yerler falan oldu ama yaptığın kısım çok bariz Evet, bir anda. tekrar geçerim üstünden. Muhteşem oldu. Evet, devrimsel bir ürün daha keşfetmiş olabiliriz. Evet. Biraz daha kullandıktan sonra yaparız. Yorumlarımızı paylaşırız. Ürünü tekrar şöyle bir göstereyim. Gayet başarılı.
Tuna Kaptan onaylarsa paylaşacağız. Evet, birazcık daha deneyelim bakalım, sonra tekrar fikirlerimizi söyleriz. Koyda tanıdık yüzler İtalyan komşularımız ve güzel amel teknelerinde sınırlı değil. Yiğit Kaptanım da burada. The Kayık YouTube kanalı. Henüz keşfetmediyseniz çok şiddetle tavsiye ediyorum. O da burada. Ne olmuş burada, bir toplantı mı yapıyorsunuz kaptanlar, ne yapıyorsunuz? Toplantı yap. Kaçmayın, gel yakalayacağım. Bencik Koyu'nda YouTube buluşması. Böyle eventlerimiz var. Çocukluğumuzu yaşayamadık. Ne bu, çarpışan botlar. 2021 Benjik Bay, Turkey. It's Bayram time. But something terrible is about to happen. Coming soon on Sailing Mia YouTube channel. Çocuklar eğleniyor işte. Ben ne yaptığınızı anlayamadım ama. Neydi? Çarpışan arabalardan vaz mı geçtiniz? Kayıtla beraberiz. Benimle karşılaştık ve onu Benji'nin sessiz sularına doğru ilerliyoruz. Sığ sularına doğru. Biz kaptan yolu bir türlü öğrenemedik. Vallahi ikinci seferde artık pratik oldu ya. O geçtiğimiz yeri kavradık. Şimdi burada da sığlıklar var. Burada da şu hatta yakın geçeceğiz. Her güzelliğin bir bedeli var. Evet. 2022 son bot en garantili fiyatı $2 Tokyo Drift. Şimdi botları buraya, iskeleye bağlayıp yukarıya siteye doğru bir yürüyüş yapacağız. Bir şey olmaz orada ya, çok kalabalık. Çok kalabalık ya. Kimin nerede olduğunu yapacağım. Evet, nasıl buldunuz şeyi? Çok süper buldu. Ne derler buraya? Azmak mıdır? Üzerindeki dağın. Canavar çıkıyor. Maceralı bir geliş oldu gene. Bu da Benji'nin yukarısındaki enfes site. Yeşilliklerin arasında. Ben niyeyse çok seviyorum burayı. Bizim kız gözüktü. Herkese merhaba. Şu an Baksı Digil miydi, Digil miydi? Buksa da kadar. Tamam, başlayalım. Herkese merhaba. Şu an Buksu Digil'dayız. Doğru söyledim mi abi? Evet, teknenin ismi Buksa da kadar. Bunu da konuşacağız. Bu da soracağımız sorulardan bir tanesi. Zaten bambaşka ya. Yiğit Kaptan'a misafir oldum. Şimdi büyük ihtimalle videoda şeyde bıraktık sizi. Benjik Koyu'nda bıraktık. Benjik Koyu'nda bir röportaj yapacaktık. Fakat orada biraz hareketli günler geçirince bu konuşmayı biraz erteledik. Şu an Turgut Koyu'ndayız.
Bu akşam beraber güzel bir yemek yiyeceğiz. Onun öncesi... 1,5 ay sonra yani. Evet. Yani onu söylemeseydin, büyüyü öldürmeseydin. Evet, zamanda bayağı bir Ama daha gittik. neler oldu yani. Arada neler yaşandı hepsini konuşacağız. Yiğit Kaptan'a misafiriz. Yiğit Kaptan'a soralım. Kimdir? Biraz bize kendisinden bahsetsin. Onu tanıyalım önce. Evet, merhaba arkadaşlar. Fırat'ın kanalına hoş geldiniz. Fırat'la Tuna'nın diyelim daha doğrusu. İsmim Yiğit. Türk Hava Yolları'nda pilotum ben de. Denizcilik hikayesi yaklaşık bir yıl önce başladı işte. O da nereden geliyor? Benim kanalda tabii daha uzun anlattım da babamla böyle biz devamlı motorla seyahatler yapıyoruz falan. Her gittiğimiz yerde işte bir tekne bakıyoruz. Ondan sonra katamaranların işte altında yüzmek nasıl olur falan diye böyle muhabbetler. En son ben bu pandemi döneminin başında Mart ayıydı. Ne yaptım? İşte YouTube izlemeye başladık. Fatih Aksu, bizim Özay abi yine Sailor Pilot. Fatih Aksu'dan tek başına bu işin yapabileceğini öğrenmiş oldum. Yine Özay abiden motor bakımı ya da teknenin diğer bakımlarının yapılabileceğini, ben de bunu yaparım diyerek bir tekne alma yoluna girdik. Ve Eylül 1 2020'de teknemi aldım. Bu Oceanis 343. Evet, çok bunun güzel içerisindeyiz. Bir ayda emeğin var bu teknede değil mi? Tabii. Yani elimin değmediği yer kalmadı. Bir kere usta soktum. Onda da hani otopilot kırıldı. Otopilotu da kendim tamir etmek zorunda kaldım. Öyle bir şey oldu. Bu arada bu hikayelerin tamamı bölüm Yiğit'in YouTube kanalında var. Tabii. Hepsini keyifle izleyebilirsiniz. Bir kahve koyup. Gerçekten olay akışları çok keyifli. Ya tabii benim editler sizin gibi değil ama yani hani olabildiğince böyle basit. Reality Çünkü show diyebiliriz. bayağı bir Bam bam. zaman alıyor. Ben tekneyi aldığımda 72 kiloydum. 96 kiloya kadar çıktım. Çünkü video hani haftada bir gelsin istedim. Haftada 3 gün falan teknede duruyordum o yüzden. Çok ciddi işte emek bir gün, değil mi abi? Tabii Bu çok işin emek yani. Kamera arkası gerçekten de yorucu. Marina'dan çıkalı. İstanbul'da, West İstanbul'dayız biz de. İşte arkamızda da Cem Kaptan var benim komşum. Beraber 3,5 aydır denizlerdeyiz. Yiğit Kaptan'ı tanıdık. Teknesini alma öyküsünden de kısaca bahsettik. Zaten kanalında dediğim gibi bunların hepsinin uzun versiyonları var. Ona ilk önce teknenin ismini bir soralım. Bu enteresan, benzersiz, alışılagelmiş isimlerin dışında ismin öyküsünü anlatsın bize. Ya şimdi bu isimle ilgili marinalara falan girince söylüyorsunuz işte Buxtehude falan. Direkt arayan istasyon devam edin diye devam ediyorlar. Onun dışında işte bir kere yakıt istasyonuna yanaştık. Yakıt alacağız. Orada da şey diyor teknenin ismini. Dedim Buxtehude, Kutsidigl diye yazmışlar. Çok güzel ya. Ya benim küçüklüğümde şimdi yemek yerken falan her zaman dıgıl deyip uyurmuşum. Ve bütün sülalem beni Dıgıl diye çağırıyor. Dıgıl işte buraya gel şuraya git falan. Lakabına dönüşmüş. Evet bayağı dönüşmüş. Buksu da Buket'ten geliyor. Benim işte kız arkadaşım. O da küçükken ismini söyleyemezmiş. Buksu dermiş. Öyle ikisinin birleşimi bir şey oldu yani. Çok güzel. Ya anlatınca mantıklı geliyor da böyle direkt bakınca falan bu neymiş diyor insanlar. Peki abi genelde en çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Şimdi sen yalnız seyir yapıyorsun. Evet. Genelde solosun. Bunun zorluklarına karşılaşıyor musun? Sabit bir partnerin olmaması. Mesela biz Tuna ile 2 kişi 45 feet bir tekneyi çok rahatlıkla avlayabiliyoruz. Ama beni yalnız bıraktığın zaman tekne bir anda 90 feet olmuş gibi olur. Çünkü arkamda dümende birisi olmayınca veya demirde birisi olmayınca en basit yanaşma bile daha zorlu hale geliyor. Ya tabii. Sen nasıl bu işi Onunla ilgili başarıyorsun? 2 şey var. Birincisi seyirdeyken tek başına kalmak. O kısmını ben seviyorum aslında böyle. İnsan kendi başına muhabbet ediyor falan. Tek süreçte aslında tabii Efe'nin geldiği gittiği zamanları, onun da işleri oluyor. Efe yoksa tek kalıyorum. Bayağı bir düşünecek bir vakit oluyor. Onun dışında işte yanaşma gibi engeller var. Restoranlara yanaşmada çok fazla bir problem çekmiyorum açıkçası. Destek oluyor zaten. Tabii zaten girilen yerlerde de hava genellikle kalmış oluyor. İlk önce rüzgar üstü halatını verip ondan sonra zaten birazcık ileri yol verdiğim zaman yandaki tekneye asıyorum. Gidip tonozu da bağlıyorum. Hani rüzgar altındaki halatı da bağlıyorum ama kıştan karalarda bazen problem olabiliyor. Evet, hepimizin zorlandığı kısımlar. Onda da şöyle bir yöntem tercih ettim. Çapamı ilk önce bir 60 metre atıyorum. Genelde yani güneye, bu videonun başlangıcında 1,5 ay öncesine dönersek biz Göce'ye kadar gittik. Tabii orada 20 metreden aşağı yer yok. Bir 60 metre salıp ondan sonra Tornis'tan geri geliyorum ve işte uzaktan kumanda yapmıştım bir tane. Onunla geri geliyorum. Eğer rüzgar iskeleden esiyorsa benim zaten kıç iskeleye doğru çekiyor. Tornis'tanda bıraktığımda teknem kalıyor. Ama sancaktan esiyorsa bu sefer yanındaki motor yatları böyle selam ilk önce biraz böyle
tehditkar. Hani üzerlerine giderek yapınca geliyorlar. Hani en olmadı ya yardım eder misiniz arkadaşım falan diyerek o zaman alıyorlar. Öyle bir problem çekmiyoruz yani bağlanmada da. Bazen destek geldiği zaman şey oluyor, kutsal bir an oluyor, böyle bir bottan Tabii. birisinin gelmesi. Ama insan arıyor yani bir yerden sonra konuşacak. Ben bir hafta kadar falan bir solo seyir imkanı bulduk. Öyle herhalde kışın onu yayınlayacağım. Bir bölüm 25 dakika falan böyle kamerayı burada alıp karşıma konuşmuşluğum var yani Fatih Aksu gibi. Bu akşam aslında çok güzel bir buluşma için buradayız. Eleven Sailing burada, Yiğit burada, The Kayık burada. Ondan sonra Selin'le Yiğit geliyor. Geliyor. Lemonade teknesi, Sailing Lemonade burada. Böyle bir isim de uydurduk. Burası üs oldu. Üs oldu. Birinci geleneksel Mavi Masa Sohbetleri diye bir şey başlatalım dedik. Tabii bu arada burası derken burayı tekrardan böyle 1,5 ay sonra yemyeşil görmemiz gerçekten en büyük emekleri olan Fırat Kaptan. Çok teşekkür ediyoruz herkese adına. Yani elimizden geleni yaptık. Onunla ilgili zaten birkaç bölüm önce bir şeyler paylaştık. Artık hani morali yüksek tutmaya çalışıyoruz. Çok büyük bir şey atlattık. Kesinlikle. Umarız seneye tekrarlanmaz. Yine hani kendimizi dağlarda koştururken bulmayız. Yani baktığımızda aslında sıcaktan etkilenen bölgeler falan görüyoruz. Ciddi şekilde söndürmüşsünüz yani. Şu an olduğumuz bölgenin arkası işte Şahan'ın evinin olduğu bölge. Bir şey var, ağaç denizi var orada. Eğer delik yoldan buraya doğru gelmeye başlasaydı o kısım söndürülemeyecekti ve yangını burada karşılayacaktık. Onunla ilgili de hazırlık yapmıştık. Ya benim en merak ettiğim şey aslında yangının yanındayken o sıcağı nasıl dayandınız acaba? Vallahi. Biz o ara Sarsalı'daydık. Hani onun bile sıcağı Efe de biliyor yani. Efe de oradaydı. Felaket üstümüze basıyordu. Ki şey dediğim gibi yani çok su içtik ama hiçbirimiz tuvalete gitmedik çünkü bütün suyu terleyerek dışarı attık. Yani bütün gün iniyoruz çıkıyoruz su içiyoruz. En sonunda ben 4. gün falan bir patladım. Yakın olduğum bir arkadaş grubuna şeyi sordum. Hadi arkadaşlar aranızda bu 4 gün boyunca tuvalete giden var mı sahada? Herkes şöyle birbirine baktı, ben gitmedim falan. O kadar su kaybı vardı ki. Kesinlikle ya muazzamdır yani. Tekrar bu olay yaşanmaz diye umut ediyorum. Bir sormak istediğim bir şey daha var Yiğit sana. Eminim şimdi kanalını zaten takip edenler, seni tanıyanlar da bunu merak ediyorlardır. Senin mesleğin çok enteresan abi. Sen zaten kaptandın. Deniz şimdi denizde kaptanlık yapıyorsun. Mesleğinle şu an deniz yaşamındaki tekne kaptanlığı arasında bazı paralellikler buluyor musun? Sana mesleğinin burada sağladığı kolaylıklar var mı? Bunları çok merak ediyorum. Şöyle ilk önce şeyden başlayalım. Tek kelimeyle bu taraf daha zor. Ya bunu ben söylemiyorum. Şimdi denizcilikte baktığınız zaman avukatlar, doktorlar, pilotlar falan hani bu 3 kitle ben çok fazla görüyorum. Oturduğumuz yine pilotlar geldiğinde karşıma söyledikleri şey havacılıktan bambaşka, inanılmaz zor. Şöyle başınıza bir şey gelmiyor ama bir geldiği zaman tabii bir aylık dönemden bahsediyorum. Mutlaka bir ay içerisinde bir olay geliyor. Kesin. Ve inanılmaz zor geçiyor. Ki bizim dün akşam gibi biliyorsun sürekli yazlık ettik. Burada bir fırtına karşıladık. Restorana bağlıydık. Hani tonozlara bağlı olmamıza rağmen bile inanılmaz zor geçti. Bayağı ben demoralize oldum yani. Bundan bir sene önce bir fırtına atlatmıştık. Ondan bile daha kötüydü. Çünkü çaresizlik var için içerisinde. Evet. Orada bir sürü tekne var işte üzerimize basıyorlar falan. Hani herhangi bir şey olsa iskele kırılmak üzereydi. Kırılsa bile kaçmanın imkanı yok. İlla bir şeyler yaşanacak. Denizde olsa daha kolay veya alargada kalınsaydı. Evet. Böyle şeyler yaşayınca hakikaten daha zor geliyor. Tabii mesleki olarak da yine meteoroloji olsun ya da bizde flight planning diye geçiyor işte yani hani bir yerden bir yere gidilecek olsun. Her zaman işte Cem abinin önünde ben varım. Bir şekilde hani şuraya gidelim, buraya gidelim diye yönlendirmeye başlıyorum. Tabii artık 3,5 ay oldu beraber. Havacılıkta tahminler %90 oranında tutar. Denizcilikte bizim kullandığımız işte Windy, Predict Wind, ondan sonra MGM yani yere bağlısınız sonuçta coğrafi olarak. Bizde de mesela dün gittiğimiz yerde aslında kuzeye açık. Rüzgarın gösterdiği biz bir gün öncesinden baktığımızda kuzeybatı fakat batıya daha çok yakındı. Ama coğrafi yüzeyler çok farklı sebepler yaratıyor. Orada stabil olmasını engelliyor hava tahminleri. Tabii. Önümüzde 2 tane dağ var. O kuzeybatıdan dönen rüzgar dağa çarpıyor, öbür dağa çarpıyor. İçerideki koya yansıyor ve bize kuzeydoğu olarak geliyordu yani kuzeybatı rüzgarı. Büyük sürprizlere sebebiyet verebiliyor. Sürekli sancaktan basmaması gerekirken birkaç tane hava modellemesi öneriyorlar. Icon diye bir şey var. Evet, GSF var. İşte ECMF mi ne var? Bunlardan Icon'ı çok fazla Türkiye'deki işte dağlık coğrafi yapılara göre öneriyorlar. Ama yine kontrol ediyorum. Hepsine bakıyorum da. Bakıyoruz değil mi genelde? Evet.
Fikir sahibi olmak için Yine ben de ortalamasını da... ortalama yani ben artık en son dönemlerde şeye başladım. Anlık hangisi doğru gösteriyor? Ha bu buna göre devam edecek diye. Dün mesela o işte ECMF mi ne? Sabah 13-21 gösteriyordu. Hakikaten tuttu. Ondan sonra 24 dedi, 34 dedi. Hatta hepsini de tek tek kayıt ettim. Onları da yaptım. Videosunu çektim. Akşam ama kaçırdı mı? Gaz'tı 23-24 veriyordu. Akşam 39'u gördüğünüzü biliyorum. Tabii. Akşam bebekler gibi uyuduk. Selin'de Yiğit geldiler şu an bulunduğumuz koya. Onlarla selamlaştık. Şimdi demirlediler. En son hava durumunu konuşuyorduk. Deniz yaşamındaki etkilerini. Hava durumu yani işte nerede kaldık da bilmiyoruz. Aynen. Biraz dağıldık. Öyle yani ben hayat elimden veriliyor sonuçta. Geldiğince izoipsleri falan kontrol etmeye gerek. Yani bakıyorum izobar çizgileri, izoips dediklerim. Ama yine de hani bunlar 6 saatte mi neye yayınlıyor MGM'de yine. Yani ciddi bir lag var değil mi? Evet. Ve hani oluyor. Siz 6'da uyanıyorsunuz. Sabah 00:00'ın hani raporları geliyor. Evet. Onunla alakalı bir sıkıntı var ama yine de hani fikir vermesi açısından birazcık bakıyoruz da yine zor. Son olarak Yiğit'e sormak istediğim son bir soru daha var. O da kanalını takip ederseniz tekne bakım onarımı konusunda birçok içerik göreceksiniz. Bu içeriklerin oluşmasının sebebi Yiğit çok fazla emek harcıyor. Tekne yaşamına girer girmez teknesinin zehirli boyasından bakım işlerine kadar birçok şey kendisi yapma yoluna gitti. Hatta demin söylediği gibi teknesine bir kere usta girdi. Onda da bir şey bozup çıktı. Bu ilgin ve merakın nereden geliyor? Bundan önce örnek veriyorum arabalara veya başka bir aracın bakımını yapmaya bir ilgin merakın var mıydı çocukluktan veya gençlik yıllarından? Ya şöyle ilk başta tabii bu işlerde denizcilik anlamında amiralimiz Özay abidir. Onu yadsınamaz bir gerçek yani. Ben de hani olmasaydı bu kadar mı deyip de bu işe giremezdim. İlgim şöyle, ben bir şeylerle uğraşmayı işte do it yourself işlerini falan severim. Daha önce yine yelkende de ben ders almadım. Paraşütte de ders almadan paraşüt yapıyordum. Öyle mi? Onu bilmiyordum. Yamaç çok paraşütü enteresan. yapıyordum. Ve kendi paramotorumu yaptım işte, Hırvatistan'dan motor getirdim. Bu tip şeyler hep Hırvatistan'dan geliyor galiba. Çok iyi ya, bunları bilmiyordum. Bravo vallahi. Geri kalan karkas sistemi işte meteoroloji mezunu var, kuzenim var. Ondan metal kodlarını alarak gittim, boruları aldım. 3 boyutlu çizme programı öğrendim, bir paramotor oluşturdum kendime falan. Yiğit'i yeni tanıyorum şu an, bunu fark ettim. Vallahi bravo. Yani bu tip şeyler seviyorum. Bir de hani bir şeylerle ikiye etkisi diyorlar ya. Onu seviyorum. Hani kendim yapıp da onunla mutlu olmayı. Dolayısıyla hani zaten kitapları yazılmış, çizilmiş. Çok böyle kaynak hani var değil mi? Yapamayacağınız şeyler var işte. Yolda ne oldu? İşte ırgat bozuldu biliyorsun sen de. Irgatı tamam söktük ettik ama içerisinde artık dişli var. Dişliler mesela sıyırmış, bitmiş. Bunlarla ilgili bir şey yapamayız ama elimizden geldiğince. Olması lazım teknede, mümkün değil. Ya tabii yani tamam geliriniz olsun. Belli bir bütçede çıkıyorsunuz bu işe. Bu bütçeyi en iyi şekilde değerlendirmek için sonuçta daha büyük bu ırgat olayları gibi şeylere para ayırabilmeniz için kendiniz yapmanız gerekiyor. Kitapları ne söylüyorsa onu yapıyoruz zaten. Ben de kitabı açıyorum, bakıyorum işte 150 saatte şunu yap diyor. Yok diyor 250 saatte bunu yap. Lakabından da bahsedelim. Checklist. Manuel Reis. Pardon. Manuel Reis. Çok da güzel, benim çok saygı duyduğum bir lakap. Biraz takılıyorlar Yiğit'e işte manuelleri çok ciddi okuyor diye. Bizim de ülkemizdeki en büyük eksik. Ya şu elektronikleri alıyoruz. Çok merak ediyorum. Kaç kişi bunların kullanım kılavuzlarını okuyor? Halbuki ne fonksiyonlar var? Otomatik tramalar var, şunlar var, Barış bunlar var. Demiş ya, Sailing to Dreams'ten Barış. İşte Türklük Sözleşmesi'ne aykırı olarak aldığı aletin kullanma kılavuzunu okuyan adam diye. Atacaklar yakında. Vallahi çok kıymetli. Ben de nacizane biraz meraklıyım ama Yiğit kadar değil. O kadar sabrım yok. Ama her zaman faydasını görüyoruz. Bir de Yiğit'in de söylediği gibi biraz bu işlere yatkınlığınız varsa tekne yaşamı çok daha kolay hale geliyor. Bu işin maddi boyutunun dışında kendi göbeğini kendin kesme gibi durum da ortaya çıkıyor. Bir sorunu kendiniz çözebildiğiniz zaman, bir ustaya mecbur kalmadığınız zaman seyrinizi yarım bırakmıyorsunuz, keyfiniz kaçmıyor, paranız cebinizde kalıyor. O yüzden denizde yaşam hayalleri kuranlar için işin madalyonun bu yüzünden de bahsetmiş olduk. O yüzden ısrarla Yiğit'in kanalına bakmanızı rica ediyorum. Tamam. Birçok iş aslında yapabileceğimiz işler, elimizden gelebilecek işler. Motor bakımları, zehirli boya uygulaması, vinç bakımları. Bunlar hepsi çok keyifli yapılabilecek şeyler.
Böyle biz sabaha kadar konuşuruz dostlar ki bu akşam sabaha kadar da büyük ihtimalle konuşacağız. Bu duyuru için de biraz geç. Bu akşam bir canlı yayın yapma planımız var. İnşallah onda başarılı oluruz. Onda linkini sağa sola bir yerlere koymuş oluruz. Yiğit çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Deniz'le dostluklar çok kaliteli ve muhabbeti uzun ve bol oluyor dostlukların. Burada da galiba videonun sonu geliyor. Hepinize sevgiler diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Tekne ve deniz yaşamı ile ilgili videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir. Görüşlerinizi yorumlardan bizimle paylaşabilirsiniz. Hepinize Mia Teknesi'nden, denizlerden sevgiler.